Kapadokya, binlerce yıllık geçmişinde sıklıkla saldırılara ve akınlara maruz kaldığından hemen hemen her evin altında tehlike anında gizlenebilecek odalar ile gizli geçitler bulunuyordu. Bu da yer üstündeki köy yerleşimlerini yer altına taşıyarak yeraltı köyleri birbirine bağlayan tünellerle de yeraltı şehirleri oluşturmuş, binlerce insanın hiç dışarı çıkmadan uzun bir süre barınmasını sağlayan erzak depoları, su kuyuları, kesintisiz havalandırma sağlayan bacalar, tuvaletler, ibadethanelerde çoğu kez bu işte UFO parmağı mı var diye düşündüren Kapadokya yeraltı şehrinin mükemmel tasarımının bir kanıtı gibi. Fakat işin aslı öyle değil. Kapadokya yumuşak bir taş yapısı olan tüf tortularının içine kurulmuştur. Bu da aslında bu yapıların rahat oyulmasına yol açmıştır. Birbirine bağlı halde olan ve toplam 25.000 kilometrekare alan kaplayan Kapadokya bölgesinde tüm köylerinin ve kasabalarının altında oyulmuş yerleşim yerleri olduğunu düşünürsek belki de tahmininden daha fazla yeraltı şehri bulunuyor ve bölgenin jeolojik yapısına özel böylesine bir yeraltı ağında dünyanın hiçbir yerinde rastlanmıyor. Toplam nüfusu 66.000, yuvarlama hesaplar ile 70.000 kişilik bu yeraltı ağının gizemi nedir? 200'ü aşkın yeraltı şehrine ev sahipliği yapan Nevşehir'in sadece özel olan 5 şehrini sizlere derledim. Derinkuyu yeraltı şehri, Kapadokya'nın en derin, en geniş ve en şaşırtıcı yeraltı şehirlerinden ilki Derinkuyu yeraltı şehri. Nevşehir, Niğde yolu üzerinde ve Nevşehir'e 30 kilometre uzaklıkta kalan yeraltı şehri Derinkuyu ilçesinde bulunuyor. Derinkuyu yeraltı şehri 1963 yılında keşfedilmiş ve bir kısmı temizlenerek 1967 yılında ziyarete açılmış. Şu an 50 metreye kadar inen 8 katı açık olsa da tamamı temizlendiği takdirde gerçek derinliğinin 85 metreyi bulabileceği ve 10 ila 13. kata kadar inebileceği tahmin ediliyor. Temizlenmiş ve girilebilen alanı toplam 2.5 kilometreye yayılan bu Kapadokya yeraltı şehri ismini içindeki 52 su kuyusundan alıyor. Bu su kuyuları 60 ila 70 metre derine inerek hem su ihtiyacını karşılıyor hem de havalandırma bacası işlevi görüyor. Bölgede kuşatmalar olduğu dönemlerde aşağıya inemeyen düşmanın suya zehir karıştırmasını önlemek için bu bacaların bir kısmının yeryüzünde bağlantısı da yok. Böylesine korunaklı düşünülmüş ve doğal havalandırma sistemiyle donatılmış bu Kapadokya yeraltı şehrinin teknolojik izahının olmamasının sebeplerinden biri de işte bu özelliği. Kapadokya, yeraltı şehirleri yapılış amacı ve mimarisiyle birbiriyle benzer özellikler taşısalar bile Derinkuyu yeraltı şehrini gezerken daha üst bir donanımla karşılaşacaksınız. Dışarıdan çok da belli olmayan bir girişi olan yeraltı şehrinin katları yer yer basamaklı dar koridorlarla birbirine bağlanmış. Tehlike anında girişleri engellemek için ise çekilerek hareket ettirilebilen değirmen taşı gibi devasa yuvarlak taşlarla tedbir alınmış. Yaşam alanları, yemekhaneler, mutfaklar, ahırlar, şirahaneler ve sarnıçlar hemen hemen her Kapadokya yeraltı şehrinde görülebilen mekanlarken burada bir de pek karşılaşılmayan beşik tonozla kapatılmış misyoner okulu bulunuyor. Haç şeklindeki kilise ise yeraltı şehrinin 2. katına oyulmuş ve 3 ve 4. katlardan merdivenle inilerek ulaşılabiliyor. İlk yerleşim Asur kolonilerine kadar uzandığı ve ilk Hristiyanların zulüm ve baskılarından kaçarak saklandığı Derinkuyu yeraltı şehrinde yaklaşık 50.000 kişinin aynı anda yaşayabildiği düşünülüyor. Kaymaklı yeraltı şehri, Kapadokya yeraltı şehirlerinin en büyüklerinden biri de Kaymaklı yeraltı şehridir. Hemen hemen Derinkuyu yeraltı şehrinin
yarısı kadar büyük olan bu yeraltı şehri Nevşehir'e 20 kilometre mesafe olan Kaymaklı kasabasında bulunuyor ve 1984'ten beri de UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda yer alıyor. Tarih yine Hititler ve Arap akınlarının olduğu M.Ö. 8. yüzyıl Filik dönemine işaret ediyor. Asıl derinliği 8 kata kadar inse de Kaymaklı yeraltı şehrinin şu an 4 katı ziyarete açık. İlk katı hayvanların dışarı çıkmasını kolaylaştırmak için ahırlara ayrılmış ve ahırlardan açılan koridorlarla kilise ve diğer yaşam alanlarına geçişler sağlanmış. 2 apsis ve tek nefili olarak yapılmış. İkinci kattaki kiliseye giriş ise sürgü taşlarıyla denetlenmiş. Kiliseye girdiğinizde apsislerin önüne yerleştirilmiş vaftiz taşı ve kenarlara oyulmuş oturma platformları görecek ve kilise görevlilerine ait olduğu sanılan mezarlarla karşılaşacaksınız. Yaşam alanları, oturma, barınma, şirahane ve erzak odaları ise 3 ve 4. kata yayılmış. Kaymaklı yeraltı şehrinde ilginizi çeken en farklı mekanlardan biri bakır işleme atölyesi olacak ki bu atölyelerde tabanda demir dövülen çukurlar çıkacak karşınıza. Tüm mekanların havalandırma bacaları etrafında topladığı Kaymaklı yeraltı şehri 1964 yılında ziyarete açılmış. Derinkuyu yeraltı şehriyle bağlantılı olduğu sanılsa da arasında 10 kilometrelik mesafedeki gizli tüneller henüz bulunamamıştır. Bu yeraltı şehrinin en kalabalık yeraltı şehirlerinden biri olduğu aynı anda 5000 kişiyi barındırdığı düşünülüyor. Özkonak yeraltı şehri Nevşehir, Avanos'a 14 kilometre mesafede bulunan Özkonaklı yeraltı şehri İdis Dağı'nın tüf tabakasının en yoğun olduğu kuzey yamacına yapılmış. 1972 yılında ziyarete açılmış. Bu Kapadokya yeraltı şehrini gezerken sanki bir apartmandan iniyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Tüm Kapadokya yeraltı şehirlerinin içinde bulunan labirent tüneller burada da mekanlarını birbirine bağlayan ana unsurlar. Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirlerinden ayrılan yönü ise haberleşme ve havalandırma için açılan 5 ila 8 santimlik küçük kılcal delikler. Mekanların kapıları sürgü taşlarıyla kapatıldığında tüm dünyevi bağlantı bu deliklerle sağlanmış. Sürgü taşları da diğer yeraltı şehirlerinden farklı olarak sadece korunmak amacıyla değil, savaşmak amacıyla da yapılmış. Taşlarla giriş kapatıldıktan sonra tünel üzerine düşmana mızrak saplamak ve kızgın yağ dökmek için küçük delikler oyulmuş. 4 katlı olan Özkonak yeraltı şehrinin ilk katı diğerlerinde olduğu gibi ahırlara, diğer katları da yaşam odaları, kiler, şirahane, mutfak gibi bölümlere ayrılmış. Girişi ile çıkışı arasındaki mesafe ise 10 kilometre olacak kadar geniş cüssesi olan bu yeraltı şehrinin tarihinin M.Ö. 400'lü yıllara dayandığı ve yine Hititlerle bağlantılı olduğu sanılıyor. Acıgöl yeraltı şehri 1975 yılında keşfedilse de 1991 yılında ziyarete açılan Tatların yeraltı şehri Nevşehir'in Acıgöl beldesinin 10 kilometre kuzeyine düşüyor. Tatların kasabasında kale denilen bir tepede yer alıyor. Kapadokya yeraltı şehirlerinde rastlanılan tünellerle yaşam alanları birbirine bağlanmış. Tatların yeraltı şehrinde erzak depolarının ve kiliselerin fazla, mekanların ise geniş olması buranın bir sivil yerleşimi değil de askeri bir garnizon ya da bir manastır kompleksi olabileceği düşünülüyor. 3 girişi olan yeraltı şehrinin esas girişi yıkılmış olsa da 15 metrelik bir geçitle geniş bir solana ulaşıyorsunuz. Yeraltı şehrinin solununa bugün bir biletle girebiliyor olsanız bile kullandığı zamanlarda delikli sürgü taşlarıyla kapatılan herkesin giremeyeceği bir mekanmış. Mazi yeraltı şehri Nevşehir'de Kaymaklı yeraltı şehrinin 10 kilometre doğusunda, Ürgüp'ün ise 18 kilometre güneyinde kalan
Mazi yeraltı şehri ismini bulunduğu köyden alıyor. 1995 yılında bir çoban tarafından tesadüfen bulunarak temizlenip ziyarete açılmış. Mazi'nin esas anlamı antik kent ve köyün kurulduğu vadide erken Roma ile Bizans dönemine ait birçok kaya mezarda bulunuyor. 8 katlı yeraltı şehrinin 4 değişik yerde girişi var ve düşmanlardan korunmak için ortasından mızrak geçirilen delikleri olan sürgü taşlarıyla kapatılmış. Girişindeki ahırların diğer örneklerinden farkı ise kayalara oyulmuş yalaklar ve alanlarının genişliği. Bu da Mazi yeraltı şehrinin hayvancılık alanında gelişmiş bir topluma ev sahipliği yaptığının göstergesi. Mazi yeraltı şehrinde tahminlere göre 6000 kişinin aynı anda yaşadığı düşünülüyor. Bu Kapadokya yeraltı şehrinde ayrıca 20 metre derinliğinde de bir kuyu, şirahane, kiler, mutfak ve diğer yaşam alanları da bulunuyor. Fakat kilisesi diğer yeraltı kiliselerinden daha gösterişli olduğu için ayrışıyor. Kilisenin dikine apsisinin karşısında diğer bölümlere geçişi sağlayan gizli bir baca yapılmış. Bacanın içinde kolay tırmanmayı sağlayan küçük adım delikleri oyulmuş. Kilisenin ihtişamı ve mekanların fazlalığıyla en az derin kuyu ve kaymaklı kadar büyük olduğu düşünülen yeraltı şehrinde banyo olarak kullanıldığı düşünülen mekanlarda rastlanmış. Tam olarak kim veya kimler tarafından yapıldığı bilinmese de bir amacının olduğu kesin. Düşmanlarından korunmak. Herkes olaya gizemli bakmaya çalışsa da aslında oyulması kolay bir yapıya kurulmuş, sadece diğer videolarda oyulması zor, sert kayalar gibi lanse edilip UFO'lar ile bir bağlantı sağlanmaya çalışılmış. Fakat bu demek değildir ki bu yeraltı şehirleri gizemli değil. Aslında tamamıyla oyuklarla dolu olan bu yeraltı şehrinin açıklanamayan birçok teorisi var. Tarım nasıl yapıldı? Hayvanların atıkları nasıl temizlendi? Bu kadar büyük bir yerin haritası var mıydı? İnsanlar nasıl yaşıyorlardı? İşte asıl gizem bunlardır.